Merhaba arkadaşlar. Bağırma lan milletin içinde. Merhaba. Tamam. Bugün yanımda bir aralar Hamburglu öğrenci, Fakir. fakir ama gururlu adlı videomun başyapıtını tamamlayan Emre Geyik bugün Hamburg'dan geldi ziyaretimize. Allah kendisine razı olsun. Amin. Nasıl yolculuk? Eyvallah. Vallahi yorucu. Türkiye aman. Sen haklısın ama sensin haklı değil mi? Ben haklıyım ama ben sinyal vermemiştim. Nerede kalmıştık? Nasıl geçti yolculuk? Vallahi yorucu ya. Gördüğün gibi bayağı böyle bir esneyip duruyor. 3,5 saat bildiğim maskeli öyle. Daha Otobüsünde. oksijen eksikliği mi diyeyim. Ama güzel tarafı bizde dışarı sokağa çıkma yasağı yok. En güzel tarafı o. Tamam dışarı çıkınca da bir şey yok yani. Orası da dezavantajı değil. Hacı ne yapalım? Her yer kapalı. Bu buraya gelecek mi? Ama bizde o da benim yaptığım yani sinyal vermiyor. İşte. Nereden gidelim? Şuradan soldan bir gidelim görelim ne var ne yok. Değişmiş mi? Ben gideli Berlin'de bir şeyler değişmiş mi? Sen niye terk ettin Berlin'i? Aa güzel bir konu. Memleketim Hamburg. Bütün ailem orada. Berlin'de O videonda zaten okullara girme daha ya. Yok, Sen- bütün ailem orada. Üniversite bitmek üzere. O yüzden geri döndüm. Zaten biliyorsun tanıdığımdan beri de söyleyip duruyorum. Yani ben daha çok her zaman Hamburg'a gidesim vardı zaten. Ama Berlin'i de özlemişim. Diyebilirim. Berlin mi yani. Hamburg mu? Hamburg derim bunu yani. Yani yalnız yaşıyorsan ne bileyim öğrenci hayatında Berlin diyebilirim. Çünkü güzel, aktif, bayağı canlı bir şehir. Döner fiyatları daha uygun. Kaç para döner orada? Valla bizim orada yani burada hani dönerini, Burada ayranını, kolanı alırsın 5 euroya gidersin yani. Hı. 5 euro değil mi? Yani 3,5 euro işte 4,50 yani 5 euro. Ayran yani, içemezsin. tamam mı? 5,5 euro burada. Yok Döner canım. ayran. Yok canım ne Öyle yaptı? öyle daha Zam mı geldi? Zam geldi tabii canım. Yok be. Yok moruk Hacıbaba'da 3,50. Alıyorsun ondan sonra bir de 1 euroya içeceğini. Oldu bitti 5 euro. Ha, sen öyle diyelim ama 3,5 euroya kalmadı döner burada. Tamam benim zamanımda öyleydi. 8 ayda bayağı şey değişmiş. Yok ya 5 euroya burada karnını doyuruyorsun yani. İlla ki döner olmasa da burada gidip neydi şurada? İzmir'in şeyi. Kumru yersin, bir şeyler yaparsın. Yani daha uygun şehir yani. Bizim orada 6-7 euroyu gözden çıkaracaksın bir döner içecekle falan beraber. Yani biraz daha evet fiyatlar biraz daha orada şey ama o şaka maka bir yana daha canlı, daha aktif bir şehir. Hamburg da Almanya'nın zaten ikinci büyük şehri. Aynen öyle. Ya orası da az değil de ama yani bir Berlin'de değil bunu diyebilirim yani. Canlılık ama Mesela daha Hamburg'un ama beğendiğim o kısmı o denizi şehir olarak muazzamdı yani. şehir olarak yani güzellik olarak Hamburg daha güzel bir Evet. şehir. Evet, orası öyle. Temizlik konusunda da güzel. Evet, biraz da İstanbul'u andırıyor demek istiyorum ama o da ayıp olacak biraz. Ama öyle. Yani çünkü biraz deniz havası var. Orada ne bileyim bir köprü var. Zaten Hamburg dünyada en çok köprü olan şehir Hamburg'muş. Onu geçen gün öğrendim. 2400 Hacı öyle deme yarısı şehir her şey Türkiye'de en büyük. Yok ama köprü sayısı bayağı orada fazlamış harbiden. Ben Venedik falan sanırdım da ama öyle değilmiş işte. 2453 köprüyle mi falan Hamburg birinci sıradamış. Aynen. Ondan sonra zaten onu okuduktan sonra bayağı böyle ilgimi çekti. Her dışarı görünen her yerde köprü falan. Yani ondan önce daha o kadar çok gözüme batmamıştı ama öylemiş evet. Ama orada şimdi öğrenci değilsin değil mi? Orada Üniversite zaten bitmek üzere. üniversiten İşte de burada Berlin'de. Aynen. Yani zaten son işlemler falan daha orada kaldı diye yani son işlemler kaldı diye burada da daha kalma ihtiyacı duymadım. Ailemin yanına geçtim. Evet orada şimdi bir şirkete girdim.
büyük bir Türkçesi ne? Reederei. Reederei da değil direkt. Yani bu büyük konteyner gemilerin sistemlerini, Evet. işte bütün bilgisayar sistemlerini. Yani ne bileyim limandasın işte. yani. Limanda çalışıyorsun bir nevi. Limanda değil, daha çok ofiste. Limandaki Ya ama- gemileri işte ofisten oradaki sistemlerini falan işte orada. Yani proje menajeri olarak çalışıyorum daha çok. Geri ürünler çıktığında işte onun üzerine çalışmalar, kime ne lazım, hangi şeyler lazım. Ama bu süreçte aslında. stajyersin hala. Evet. Evet. Stajyer. Stajyer. Çalış, 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 çalış. Para yok. Para yok. Para vermiyorlar. Anladın gitti ya. Kaç para veriyorlar stajyer? Yani hiç okullara girme. Çok kötü. Evet. Ama tabii daha iyi veren şirketler de var. Ben kötü bir zamana denk geldim. Korona zamanı diye düşünüyorum böyle olduğunu. Çünkü bazı arkadaşlardan duydum yani. Böyle 1500 euro falan aldıklarını duydum açıkçası. Ne iyiymiş yani stajyer. 1500 euro iyi. Stajyer o kadar Allah para Allah, alıyorsa. 1500 euro iyi yani stajyer için. Yani Ama şu da bir işi avantaj. bilmiyorum, bir Şu şey da bir bilmiyorum. avantajı. 1500 euro Okulu, alayım ben. yani o okulun biterse bir nevi işin hazır. O zaman fiyatını sen İnşallah, kendin konuşursun. inşallah diyelim. O illaki öyle olmasına gerek yok. Tabii şu an benim için zaman harcıyorlar. Bana bir şeyler öğretiyorlar. Onlar da öyle boş boşuna stajyer birisine bir şey öğrettin, babasının ayrına yapacak yok tabii. Senin Alt planda bir hemen de onların düşündüğü. proje menajeri olmuşsun. Yani. Ya o şey değil de yani Adam ihtiyacı var. Çöpçüyü bile menajer. yok ben onu öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii o da alt planda düşünüyordur yani bundan ne koparabilirim diye. Anlatabiliyor muyum? Yani benden bir eleman kazanıyorsa, hoşuna giden bir elemansam, işimi iyi yapan biriysem adam aylık 500 euro vererek bir eleman kazanmış oldu yani düşünsene. Ama yani benim hedefim de zaten ne yaparım şimdi ilk seneler tabii tecrübelerimi kazanırım falan ama sen beni az buçuk tanıyorsun. Daha çok kendi işimi, kendi düzenimi kurma hedefindeyim. Yani ben hayat boyu bir şirkette yaşlanacağımı düşünemiyorum açıkçası. O ben değilim, anlatabiliyor muyum? Bende yok. Ben nasıl bende yok? Şimdi tamam bir şirkette çalışırsın, bunun bir garantisi bir şey var. Ama şu zille uyanmaya hiç alışamadım ya. Kendi işini göreceksin ha. Aynen böyle saat 8'de 9'da. 8 demişim tövbe. 9-10. Böyle rahat uyanacaksın. Onda iş yerimde olacağım. Öyle işte. Biraz daha Hayır. böyle cool. Hayırlısı. Hayırlısı. Aynen. İnşallah yani bu bir şey tabii şu an yani bir düşünce, bir hedef diyeyim. O hedefe kavuşurum. Ya belki plan değişimi olur. Biliyorsun yani her gün görüşümüzde zaten konuşuyoruz. Bilemiyorsun. Ben bu kadar hızlı Hamburg'a geri döneceğimi düşünmezdim misal yani. Yani Burada bu durum diyorsun ha. ya Ama sen düşünsene biz o yine- zamanlar Sen yine iyi zamanda döndün ha. çok iyi zamanda dedim moruk. Tam korona zamanında olsaydı herhalde bu Düşünsene kadar yani. açlıktan Giderdim. terlik yerdin. Giderdim. Yok tam iyi zamanda tabii ki döndüm yani. Onu biliyorsun zaten o zamanlar. Zaten ani bir karardı biliyorsun. Yani ama yerinde bir karar oldu. Hani Aynen, Uber yapıyorduk yani. Uber falan yapıyorduk. Ondan sonra işler bayağı kötü olmuştu Yavaş bu korona yavaş. yüzünden. Aynen. Aynen bir aralar bu son Ama böyle dönemde. tam durma noktasına gelmemişti. Ya Sen oraya şey olmuştu moruk. Öyle- Yok be durmuştu ya öyle deme. Yine Bilmiyorum çalışıyorlar, telefon millet ne açıp olacak, ne olacak? telefonlaşıyorduk ondan sonra Alo, selamun aleyküm Serkan, nasılsın kardeş? işler sende nasıl, bende nasıl, ondan sonra şirketler kapanacak mı, kapanmayacak mı? Çünkü iş yok. Yani bütün 8 saatini harcamışsın, günün sonunda 30-40 euro biriktirdiysen yani kralsın demeyeceğim de yani ama bayağı böyle bir 8 saatini 30-40 euro için yani harcamak da yani o da başka bir şey. Ya. Git kitap oku daha mantıklı. Anlatabiliyor muyum? Aynı her şey taksici de geçerli. Başka iş yerleri için Tabii geçerli. tabii yani. tabii. Pandemi sürecinde herkes etkilendi. Tabii ki Türkiye O zamanlar pandemi daha Almanya'da tam başlamamıştı ama. Başlamamıştı. Daha sadece ismi vardı. İsminden dolayı millet korkudan işte
Ya geldi mi, gelecek gidecek mi, falan. olacak mı derken yok uçaklar kapaldı, bu oldu, ne oldu Ya şimdi, biz de olacak deli mı gibi- derken. Bir de deli gibi Uber sürüyorduk ya. Ya, Ama güzeldi. iyi de para kazandık. Güzeldi, zevkli. Yani böyle bir herkese de tavsiye ederim. Yani buraya gelecekse ya da ne bileyim yaşadığın şehirde böyle Uber şeyi var. Moruk hiç o zaman aklımıza gelmedi. Şu Uber'de şu video falan çekseydik en azından. Harbiden bana çok deli müşteriler geliyordu ha. Ya buradaki sıkıntı düşündüm aslında ama buradaki sıkıntı o Datenschutz olayı biraz Ya Datenschutz olayını ne yapacaksın? Şuraya şu dashcam'ini kuracaksın işte. Tamam mı? O çekecek. Sen burada o muhabbet sohbeti adamı öyle bir mayalayacaksın ki adam sana kanı ısınacak. Kanı ısındıktan sonra işte sonunda da diyeceksin ki ya işte bunu yayınlayabilir miyim? yok işte ben ne bileyim asıl benim işim işte videolar falan çekiyorum böyle güzel müşterimle güzel muhabbetler sohbetler olduğunda işte bunu sizin izninizle yani rızanız varsa falan Arkadan gibisinden. sonra hareket. Şlak. Ondan sonra işte Şu adam da yüzden- onayı verdikten sonra zaten adam ya sorun yok falan dedikten sonra zaten onayı vermiş oluyor. Ve ondan sonra sen yayınlıyorsun, bu kadar basit. Olabilirdi. Çok acayip insanlar geliyordu yani. Enteresan. Sen biliyorsun. Yani ben ara sırada böyle bazı Yani müşterilerle cuma- var. O her kadar öyle gün derin cuma konuları günü- işliyorduk ki yani. Cuma, cumartesi. Evet. Güzel de yani zevkli de. Ya değişik insanları görüyorsun. Kafa kırık telefon geliyor. Ondan sonra güzeldi yani. Çok iyi Ya bir zaman. yani yapılabilirmiş ama işte diyorum ya nasip kısmet ya. Olmuyor. Yo o da ama sürede yapılacak bir iş değil. Onu biliyorsun ya da o da yorucu. Yani 8-9 saat Ya. oradan oraya vızır vızır. Git dolaş. Ya bildiğin uykusuz. Yapıyorduk, nasıl Bir de ben o yapıyorduk? zamanlar Vardı iki iş biraz yapıyordum eğitim. ama Evet, nasıl sen yapıyordum? ne 2 işi? 3 iş yapıyordun sen. Amazon'da çalışıyorsun. Uber yapıyorsun. Bir de birisine gidiyordun ya. he. Bir arkadaşına yardıma mı gidiyordun? Bir şeye gidiyordun yani. 3 iş. Yapıyorduk bir şeyler ya. Vallahi. Yani bunu diyeceğim. Buraya gelecek olanlara aslında en büyük tavsiyem ilk başta ehliyetlerini çevirmek. Çünkü Türkiye'deki ehliyetleri ya 3 ay ya da 6 ay geçerli. O süreçten sonra Almanya Türkiye ehliyetini tanımıyor. Ya yani vadede burada kalmayı düşünüyorsa mutlaka bir ehliyet yapsın. Çünkü ehliyet burada bir meslek yerine geçiyormuş Geçiyor. gibi oluyor. Çünkü ne bileyim işte yani ne bileyim hemen bir işin olur. Yanında da böyle bir ufak bir ek gelirim olsun diyorsan gidersin Uber yaparsın yani. Bu da bir meslek yerine geçiyor eninde Ya. sonunda yani. Bir ehliyet. Hem işini görüyorsun hem para da kazanıyorsun. O yönde Bir de yalnız yaşıyorsun. İnsanlarla tanışmış olur, oluyorsun. Arası da hızlı bir şekilde çevren oluyor. benim bir arkadaş vardı. Onunla şey yaptım. Üniversite zamanında biriyle bir şirketin CEO'suyla falan tanışıyor. Oradan kendisine iş bağlıyor adam. Düşün yani bu arkadaşla Hamburg'da. Oradan kendisine ne bileyim şey almıştı üniversitede. Ama dediğim gibi Güzel. hızlı bir şekilde işe yani tabii ki öğrenci olarak geldiğin zaman çalışma izni olmuyor ama tabii kısmen çalışma izni oluyor. Full site olmuyor yani. Şimdi burada beni konuşturtma. Ya söyleyemiyoruz işte ya. Anladınız. Tamam mı? Bir şekilde Siz yani. gelin yapın. Bir şekilde Tamam mı? oluyor yani. Ama Oluyor. Onu anlatamıyoruz yani. Onu hallediyorlar. onu 100.000 aboneden atacağım. Allah. 3 sene sonra falan. Botla adam getireceğim. Geliniyor, yapılıyor, çalışılıyor, her şey oluyor. Ama adımlar iyi olması lazım yani. Hızlı geleceğim, ben burada evet okuyacağım. Bu okuma sürem de 2 yılı aşıyor diyorsa bence hemen hızlı bir şekilde ehliyetini çevirip Ya o parayı öyle de böyle de harcıyorsun. harcanıyor evet. Öyle de böyle de Ama harcıyorsun. o olduktan sonra, ehliyetin olduktan sonra o harcadığın parayı hızlı bir şekilde çıkartabilirsin. Vay ya. Film falan. Ya Uber mi? Onu git şu an bak pandemi sürecinde misal Uber ölü tamam git pizza. Pizza Evet, dağıt. pizza dağıt, ne bileyim, Deli şu an deli işliyorlar ha. dönercilerde işte Lifar'ın Türkçesi biz unuttuk. Ya taşımacılık yap ya. Aynen. Ne bileyim Amazon'a gir, Amazon'da çalış. Aynen. Amazon deli gibi adam arıyor. Hmm. Ağır mağır ama parası iyi. En kötü net 2.000 euro senin cebine veriyor. Taşımacılık derken. İşte ne bileyim
Ne taşıyorsun? Araba taşıyorsun. Bir şey taşır. Ya Buradan ehliyetim var. arkadaşlara da selam olsun. Yapmayın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu süreçte işlerini çok iyi yapıyorlar. Tamam onu söyleyeyim. Amca sen beni geçecek mi geçmeyecek mi? Ben buradan sonra yol bitiyor. İyi neyse bir sinyal verelim oraya girelim o zaman. Yapacak bir şey yok. Öyle. Gezmeye geldin. Aynen bir geleyim göreyim dedim. Sizleri özledim. Seni Hasan'a. Doğukan Türkiye demiş. Adam da neye güvendi Türkiye'ye gitti bu durumda anlamıyorum gitti. Adam Kapıları doktor bir acı. kilitletecekler. Doktor. Tamam doktor da yani. Şimdi... Pandemi yok der bir yine. yok var yine şaka. Var. Aşı da var. Ya inançlar var ya da yok. Bir hastalık var. Ciddi olup olmadığını sadece tartışırım. Ama var. Yani hastalık var. Grip de bir hastalık. Kanser de bir Ya, hastalık. koronada %1 milyon bir şey var da yani bu kadar abartılacak kadar mı da bilmiyorum yani. Onu bilemiyorum. Şu aşıya falan ne diyorsun hiç bilmiyorum da. Çin aşısı. Buraya gelen hangi aşı bilmiyorum ama Türkiye'ye gelen Çin aşısı. Buradaki zaten Buradaki de pazar günü başlatacaklardı. Bir gün daha ertelediler. buradaki şeyi de biliyorsun zaten değil mi? Aşı. Türk doktoru bulmuş. Aynen. Adam burada ya. Dın 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 dın. Tamam da. Ama Almanya'nın kasasına giriyor. O hareketi sil. Yok yoldan bir kedi geçti. Ya öyle hacı yani. Ya öyle. Türkiye'ye gidemedin. Bu sene nereye Türkiye'ye gideceğim? Bu sene çok gitmek istiyordum da gidemedim ya şu koronası olsun. Özledim de. Vallahi çok özledim. Böyle bir Sen özledin onu. Elazığ'a Oradakiler gitsin bizi özlemiyorlar. özlüyorlar mı? Amcam gel deyip duruyor. Amcamlar benim orada kaç tane amcam var hepsi bekliyor. Çoktan beri de görmedim onları. Geçen sene de gidemedim. Ondan önceki sene de gidemedim sağ olsun benim sağ olsun. Bayağı özledim ya. Memleketimi özledim. Elazığ. Elazığ'a buradan selamlar. Elazığ'a buradan selamlar olsun. Ya çok özledim harbiden. İnşallah gideriz ya. Biterse bu. Ya bir zahmet bitsin de daha gidelim. Çoktan beri de görmedim. Vallahi gitmek istiyorum ya. Bir kafaya böyle bir kapatmak istiyorum. Böyle Evet. bir Elazığ'da böyle birkaç hafta geçmek istiyorum. Ondan sonra bir deniz yüzü görürüm. Tamam işte iyice. Türkiye'ye gittiğinde seni Alman olarak görüyorlar mı? Aha Almancı geldiler. Öyle zaten. Hiç seni tanımayan bile senin Almancı olduğunu nereden anlıyor Hacı ya? %1 milyon beni ya. Beni anlarlar. Bilmiyorum başkalarından anlarlar. Ben de %100 anlarlar. Hepsi anlıyoruz ya. Hepsinden anlaşılıyor. Şiveden. Ya bilmiyorum canım şimdi Türkiye'den gidiyoruz. Tamam benim Almancam %100 Almancam demişim. Türkçem. Yine belli oluyor değil mi? Belli oluyor. Vallahi ben de geçen gün ilk videoma baktığımdan orada bile ben anladım yani. Ama orada biraz yani Orada benim ilk şey de vardı. İlk videolarımızdan- videolarda falandı yani. Ben de biraz heyecanlıydım diyebilirim yani. Ben bile Ya şimdi heyecanlıydım. yanlış bir şey ben söyledim bile falan. heyecanlıydım yani. Ben bile heyecanlıydım. Ama ondan sonra kesebiliyormuşum. Onu da sonra öğrendim. Ben orada. Bunu bana önceden söyleyecekti. Kesilebiliyormuş evet. Abi ister istemez fark ediliyor ya. Yürüyüşünden bile fark ediliyor zaten. Öyle. Ya Konuşuruz. Türkiye'den gelip burada bir süre yaşadıktan sonra o bile fark ediliyor yani. Aha, Tabii bu- tabii. Sen de şimdi Türkiye'den aha, geldin. bu Hadi Türk müsün? yolunacak. Benden daha çok Alman oldun sen. Harbiden. Öyle. Sen benden daha çok Almansın. Şuraya bir bıyık. Hayır sen benden Ya daha şu- çok Alman'a bakarsan sen benden. Öyle değil mi şimdi? Allah var. Ve hiçbir şey takmayan benim burada. Burada doğmuş Ya, büyümüşüm. evet o biraz. İstediğim kafama göre iş yapıyorum ben. Belki de hareket bizimki ediyorum. benimki korkudandır. Ya ne korkusu sen Allah Allah. Almanya beni kovar Alman pasaportu olduğum halde seni yine kovmaz. Şılak. Ay şuraya girelim. Böyle. Hacı sağ ol. Allah razı olsun. Eyvallah.
Tekrar görüşürüz. İnşallah. Lan hadi 100.000 abone olursa Hamburg'a geleceğim. 100 ya. Olmayacak çünkü. Yo olur olmasın olur da yani 5 sene sonra mı falan. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hadi.